Evet, herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Çapı 20 santim olan kanvas üzerine renkli kuzu iplerle çalıştığım bu sevimli çantaların yapımıyla karşınızdayım. Sevgili torunum Nefes'e de çok yakıştı. Ona örerken hızımı alamayıp birçok örüp geldim ben. Çok sevimli ve şirin oldular. Torunum Nefes bayıldı. Sizler de sevdiklerinize örünüz derim. Malzemeleri görelim. Bir yumak Otto'nun Lena ipini kullandım. Yerine ana kuzusu ipi de olabilir. Bu şekilde tüylü olsun. Alize Cotton Gold 50 gram yumaklardan krem ve ten rengi, bir parça siyah, silikon elyaf, 35'e 40 santim plastik kanvas, etamin iğnesi, 18 santimlik fermuar yerine çıt çıt olabilir, 9 milimetrelik göz, makas, 0,2,1 milimetrelik tığ, mezura, tuhafiyelerden bulacağınız güller, fiyonk ve yapraklar, yüncülerinizde bulabileceğiniz 35 santime 40 santimlik plastik kanvas, 19 santimlik bir tabak, kalıp olarak kullandım. Asetat kalemi ile bu şekilde 2 tane daire çizdim. Çantanın yanı için 5 kare ayırdım ve makas ile kestim. Kalem izlerini aseton ile sildim. Kestiğim bu yuvarlağın dört kenarının kareleri tam, yan kenarları tam değil. Tam kare kısmından işaretleyerek 7 kafes sonra işaretledim. Tekrar 6, 6, 6, 6 ve son olarak 7 kafes bıraktım. Bu kısımları 2 katlı ip ile kaplayacağım. Kanvasta boşluk kalmaması için muhakkak 2 katlı yapınız. Yan taraftan 7 kafes aşağı doğru bu şekilde planlayıp gösterdiğim şekilde sizler de kaplayınız. Bir parça ipi arkada gizleyerek bu şekilde kaplamaya devam edelim.
Karesi kesilmemiş olan yerleri kaplamak daha kolay. Birinci sırayı tamamladım, geldim. Arkasında ipi yürüterek birkaç kez diktikten sonra kestim. İkinci sıra için 6 kafesimiz var. Ve alttan başlayarak yine kaplamaya başlayalım. Kesik karelerin etrafından dolayarak geçelim bu şekilde. Yedinci karede geçen kısımdan iğnemizi çıkaralım. 6. kareye batalım. Yedinci kareye ipimizi geçirip 6. kareye bu şekilde geçirelim. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. İğne yardımı ya da tarakla tüylerini dışarıya çıkarabilirsiniz. Bu yan kenarı kaplamak daha kolay. İki tane yuvarlak, bir tane yan tarafı kaplayalım. Hızımı alamayıp ben rengarenk kanvasları kaplayıp geldim. Gelelim kuzu kafasına. 0 nolu 2,1 milimetrelik tığ ile çalıştım. 382 nolu Alize Cotton Gold ten rengi ile başlayalım. Bir sihirli halka yapalım. Sık iğne ile sıkıştıralım. Bunun dışında 8 tane sık iğne yapalım. İpi sıkıştırdım. Yükseldiğim sık iğne değil, birinci sık iğnenin içerisine batıp kaydırarak birinci sırayı tamamladım. Bir zincir çektim. Her sık iğnenin içerisine çift sık iğne çalışarak bu sırada toplamda 16 sık iğne çalışalım. Son 2 tane daha çalıştım. Bir zincir ile yükseldiğim yer değil, bu kısma batarak, kaydırarak ikinci sırayı tamamlayalım. Bir zincir ile yükselelim ve üçüncü sırada bir sık iğne, bir arttır, toplamda 24 ilmek çalışalım. Bir sık iğne, sıranın sonunda 2 sık iğne ve saydığımızda toplamda 24 ilmeğimiz olacak. Bir zincir ile yükseldiğimiz yere değil, ilk sık iğnenin içerisinden kaydırarak tamamladım. Bir zincir ile yükseldim ve 4. sıra için 2 sık iğne, bir arttır. Toplamda bu sırada 32 ilmeğimiz olacak.
Sıranın sonuna geldim. Son 3 ilmekte sık iğne, sık iğne. Bunda da 2 tane sık iğne çalışarak saydığımızda toplamda 32 ilmeğe ulaşalım. Bir zincir ile yükseldiğimiz yere değil, ilk sık iğneye kaydırarak tamamladım. 5. 6. 7. 8. ve 9. sıralarda 5 sıra hiç arttırmadan 32 ilmeği örüp gelelim. Evet, 5 sıra örüp geldim. Yine bu şekilde kaydırarak tamamladım. Bir zincir ile yükseldim 10. sıra için. 3 sık iğne çalışıp 1 arttırdım. Bu sırada toplamda 40 ilmeğimiz olacak. Sıranın sonuna geldim. 40 ilmeğimiz var ve sırayı kaydırarak tamamlayalım. Bir zincir ile yükselelim. 11. sırada 4 sık iğne, 1 arttır yaparak toplamda 48 ilmek çalışalım. Son 4 sık iğne, 1 arttır yaparak 48 ilmeğe ulaştım. Saydığımız zaman 48 ilmeğimiz olacak. Bir zincir ile yükseldiğim yer değil, ilk sık iğneye kaydırarak geçirip sırayı tamamladım. Bir zincir ile yükseldim ve 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. sıraları hiç arttırmadan ördüm. Evet, örüp geldim ben. Sizler de verdiğim sayılarda çalışabilirsiniz. Üstten santim ölçüsü 9,5 santim. Vidalı gözlerin takılması için başlangıçtan 13. sıraya kadar sayalım. 6 ilmek arayla delikler açalım ve gözlerimizi geçirelim. Yirminci sırada eksiltmeye başlayalım. Kaydırarak tamamladım. Bir zincir ile yükselelim. 4 sık iğne örüp bir keselim. Bu sırada 40 ilmek kalacak. İlmeklerin ön kanatlarından, loblarından ikisini birlikte alarak bu şekilde keserek çalışalım. Gördüğünüz gibi sıranın sonunda da ikisini birlikte alarak tamamladım. Saydığımızda 40 ilmeğimiz olacak ve kaydırarak 20. sırayı da tamamlayalım. Bir zincir ile yükselelim. 21. sırada 3 sık iğne ve bir kez yaparak 32 ilmeğe ulaşalım. 3 sık iğne. Bu şekilde ilmeklerin ön kanatlarından ikisini birlikte alarak sıramızı tamamlayalım. 32 ilmek olacak. Kaydırarak tamamlayalım.
Bir zincir ile yükselelim. 22. sıra için 2 sık iğne, bir kez yapalım. Sıranın sonunda 24 ilmeğimiz olacak. Sıranın sonunda son 2 ilmeği de kestim ve saydığımızda 24 ilmeğimiz var. Kaydırarak tamamladım. Bir zincir ile yükseldim. 23. sıra için bir sık iğne, bir ilmek keserek 16 ilmek kalmasını sağlayalım. Saydığımızda 16 ilmek kaldı ve kaydırarak sıramızı tamamlayalım. Kuzu kafası için silikon ya da elyafı yeterli miktarda dolduralım. ...24. sırada bir zincir ile yükselelim. Her 2 ilmeği birlikte keserek toplamda 8 ilmek bırakalım. Sırayı tamamlayıp sonra iğne ile büzelim. Kuzumuzun en tepesinden tüylü ip ile bu şekilde saç yapalım. Ağız ve burun için 4 katlı ipi ikiye ayıralım ve gösterdiğim şekilde burunu ve ağzını yapalım. Kafadan sonra kulak yapalım. 4 sıra kulak için kafa yapımındaki sayılarda örelim. Bir tanesi ten rengi, bir tanesi krem olsun. Tersinden ipleri temizleyelim. Krem rengi ipimizi kesmeyelim. Bu şekilde ters yönleri birbirine gelecek şekilde birleştirip sık iğne ile her ilmeğin arasından ikisini birleştirerek sırayı tamamlayalım. Ve ten rengi içine gelecek şekilde katlayalım. 3 tane sık iğne olan kısmını dikelim. Yan taraftan kuzu kafasına yerleştirip
orantılayarak dikelim. Her iki kulağı diktim. Diğerlerini de akrilik boya ile allık ve kulak içlerini boyadım. Islak bir bez ile bu şekilde geçtim. Bizim kuzular biraz süslü. Silikon tabancası ile gül, fiyonk ve yaprakları yapıştırdım. Kuzunun ayağı için sihirli halka içine bir sık iğne ile yükseldim ve 8 sık iğne çalışalım birinci sırada. İpi çekelim. İlk zincir değil, ilk sık iğnenin içine kaydırarak tamamlayalım. Bir zincir ile yükselelim. İkinci sırada her sık iğneye çift sık iğne çalışalım. Sıranın sonunda 16 sık iğnemiz olacak. Son artırmaları yaptım ve ilk sık iğneye batarak kaydırarak tamamladım. Üçüncü sırada bir zincir ile yükselelim. 3 sık iğne yapalım, bir arttıralım. Toplamda 20 ilmeğimiz olacak. Bu şekilde örüp geldim. Sıranın sonunda kaydırarak birleştirelim. Ve 4. 5. 6. 7. 8. 9. sıralar 6 sıra 20 ilmeği hiç arttırmadan örelim. Altı sıra örüp geldim. Çok az elyaf yerleştirelim. İkiye katlayıp karşılıklı ilmeklerin içerisinden sık iğne ile bu şekilde birleştirelim. İki tane ayak çalışabilirsiniz. Kordon çanta sapı için sihirli halka içine bir sık iğne ile tutturdum
ve birinci sırada 6 sık iğne çalıştım. İpi çekelim, kaydırarak birleştirelim. Bir zincir ile yükselelim ikinci sıra için. Her deliğe çift sık iğne batalım. En sondakine bir tane batalım. Toplamda 11 ilmeğimiz olsun. Kaydırarak birleştirelim. Bir zincir ile yükselelim. Ve 11 ilmeği bundan sonra sıra takip etmeden, zincir ile yükselmeden sık iğne ile örerek kordonumuzu çalışalım. Çanta sapını ben bu şekilde çalıştım. Sizler farklı tekniklerde çanta sapı uygulayabilirsiniz. Çanta sapının boyunu çocuğa göre ayarlayıp bu şekilde eksiltme yaptım. 2 sık iğneyi birlikte ördüm. Bir ön lobdan diğer tamamını geçirerek ya da 2 ön lobdan geçirebilirsiniz. ...90-95 santim çocuğa göre örebilirsiniz. En zevkli kısmına geldik. Kafa, ayak, çıt çıt, yan parça, ip ve kapladığımız kanvaslar. Ortalarını bulalım. Çantanın ters kısımları üst üste gelecek şekilde ortalarını bulup her iki taraftan ipi geçirip tersinde sıkıca bağlayarak başlayalım ve önce bir yarısını sonra diğer yarısını dikelim. Bir parçayı diktim. İkinci parçaya ayakları yerleştirelim. Ters kısmındayız. 7 bölüm vardı. İkinci bölüme bu ayağı, diğer ikinci bölüme de bu ayağı toplu iğne ile tutturdum. Ve kendi ipiyle ters kısmında bu şekilde diktim. Ayakları dikip geldim. 7 bölümün tam ortasını işaretledim. Diğer ortayı da bulup bu şekilde üstten karşılıklı diğer kısım gibi
diktim. Her iki parçayı birleştirdim. Çantaya fermuar dikebilirsiniz. Ben çıt çıt dikmeyi tercih ettim. Ortasını buldum. Tersinden kemik rengi bir ip ile çıt çıtları da diktim. İki tane düğme ihtiyacımız var. Kordonları bu şekilde önce düğme ile tutturup daha sonra yan kısımlara diktim. Kafayı ön kısımda alttan 8, yan ve üstlerden 4 santim boşluk bırakarak silikon tabancasıyla yapıştırdım. Ben kendimden vazgeçerek tam 4 tane kuzu çanta yaptım. Birisi torunum Nefes'e, birisi yeğenim Yağmur'un kızı Talya'ya, 2 tanesi de yün mağazama. Muhakkak sizler de bu tarifim üzerine bu güzel çantaları örünüz derim. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok sevimli oldular. Torunum Nefes'in dadısı Cemma bana mankenlik yaptı. Teşekkürler Cemma. Nefes de pembe rengi kaptı. Duydum ki aranızda abone olmayanlar var. Bence abone olunuz, bildirim zilini de açarak paylaştığım içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu da sosyal medya hesaplarında paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Bir de yorum yazarsanız daha da mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de ne diyorum? Asla hobisiz kalmayınız diyorum.